tepede bir banner gösterebiliyorsunuz. Örnek mesela şunun gibi. Gerçek insanlar üzerinde yapılan deneylerle hangisinin daha çok Amerika Amazon'un en çok satan ikinci markası. Bu arada Amazon'un satıcılarına sunmuş olduğu bedava bir AB testi var. Çoğu kişi bunu bilmiyor veya kullanmıyor. Diğer insanları tanıdığı için bakın bu çok değerli. Bazen off the record şeyler halledilebiliyor yani arka planda. O alanla alakalı master'ını, doktorasını yapmış insanların kahve firmalarının dönüşüm oranları sabah saatlerinde çok daha yüksek geliyor. Hani matematikte bir kanun var. Büyük sayılar kanunu. Yani bir reklama $100 verip de sonucunu değerlendiremezsiniz. Aslında bizim görmediğimiz bir çark işliyor arka planda. Merhaba, ben Latif Tolunay. 10 yılı aşkın süredir marketing ve reklamcılık alanında öğrendiğim şeyleri bu YouTube kanalında sizlerle paylaşıyorum. Sektöre başladığım ilk günden beri Amerika'nın kendi alanındaki en büyük markalarında çalışma fırsatım oldu. Amerika'da ilk çalışmaya başladığım firma gıda alanında Amazon Amerika'nın 1 numaralı en büyük satıcısıydı. En son marketing menajer olarak çalıştığım firma Amerika'nın en büyük ikinci halı satıcısı olan ve işin enteresan tarafı Amerika'nın 1 numaralı halı satan firmasının erkek kardeşinin kurmuş olduğu firmaydı bu firma. Peki bunu nasıl yapmışlardı? Yani Amerika'nın en büyük halı satan firması nasıl olur da sıfırdan bir marka kurar ve sadece 6 sene içerisinde Amerika Amazon'un en çok satan ikinci markası haline gelir? Aslında bu başka bir videonun konusu. Fakat bir firmayı sıfırdan alıp Amerika'nın en büyük firmaları arasına sokan şey sadece ve sadece marketing. Tabii ki bunun arkasında iyi bir operasyonel güç de var veya markalaşma çalışması, branding çalışması var tabii ki, ama onların zaten olduğunu kabul edersek asıl kilidi açan nokta marketing takımı oluyor. Yani siz iyi bir marketing ekibiyle, iyi bir marketing stratejisiyle kendi markanızı dünyanın en büyük markalarından, Amerika'nın en büyük markalarından biri haline getirebilirsiniz. Zaten birçok kişinin yapmak istediği şey bu. Markalaşmak ve o alanda rakiplerin önüne geçmek, top markalardan biri olmak. Bugün herkes marketing yapıyor ama ne kadar profesyonel yapıyor? Veya kime göre, neye göre profesyonel? Bunları oturup bir masaya yatırmamız lazım. Ben küçük şirketlerle de çalıştım, büyük şirketlerle de çalıştım. Benim gördüğüm en bariz fark marketing oldu. Bir markanın nasıl kurulacağını herkes genel olarak biliyor. Bugün ChatGPT'ye bile sorduğunuzda size bir marka kurmak için neler gerektiğini anlatacaktır. Bir sürü YouTube videoları var. Bunları zaten görüyorsunuz. Herkesin bildiği fakat yapamadığı şey ne? İşte işin sırrı marketingte gizli. Aslında işin özü şu. En son söyleyeceğim şeyi ilk başta söyleyip hemen merakınızı gidereceğim. Markasını kuran ve büyüten marketing ekibi aynı tecrübeyi yeni bir markada da kullanınca ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Yani tamamen tecrübe ve doğru strateji, doğru adımlar. Yoksa bugün marka kurmayı herkes biliyor. Tabii ki herkes web sitesi yapmayı biliyor, branding çalışmasını biliyor, logo yapmayı biliyor, operasyonel faaliyetleri yapmayı biliyor, işte trademark almayı biliyor, güzel resimler çektirmeyi, A+ content yapmayı. Bunları herkes yapıyor zaten. Fakat farklı olan ne? Sizin markanızı diğerlerinin önüne taşıyacak olan şey nedir? Çünkü bu bahsettiğiniz şeyleri herkes yapıyor. Marka kurmak isteyen şu an 15 yaşındaki bir genç de bunu yapıyor. 35 yaşındaki bir iş adamı da bunu yapıyor. Zaten bunu yapıyor. Bilinmeyen bir yol değil. Neden başarılı olamıyor herkes? Doğru strateji, doğru adımlar ve anahtar kilit sistemi gibi. Yani anahtarın tüm dişlileri kilidin içine tam oturduğu zaman kapı açılıyor. Bir tane dişli bile oraya tam oturmazsa o kapı açılmıyor. İşte bu yani. 100 madde varsa yapılması gereken 100 tanesini de profesyonel ve mükemmel şekilde yaparsak o kapı açılıyor ve sizi yükseltiyor. Yine gördüğüm bariz şeylerden bir tanesi şuydu. Küçük firmalar genelde liyakatli adam çalıştırmıyorlardı. Ucuza kaçıyorlardı. Biraz daha uygun fiyatlı insanlar işe alıyorlardı. Fakat büyük firmalarda gördüğüm şey ise o alanda en az 5-10 sene tecrübeli insanları işe almaları ve onlara verecekleri paradan kaçınmamalarıydı. Örnek veriyorum. Firmasında biz Walmart hesabının başına bir adam alacaktık. Ve bu adamı sıradan dışarıdan gidip bir adam alabiliriz. Daha uygun fiyatlarla. Biz gidip bu alanda yıllarca tecrübe etmiş birisini işe aldık. Ve inanır mısınız? Bütün işler anında çözüldü. Aslında bizim görmediğimiz bir çark işliyor arka planda. O işi bilen adam o masaya oturunca her şeyi tıkır tıkır işlemeye başlıyor. Ve sistemi bildiği için, background'u sağlam olduğu için, o şirkette çalışan diğer insanları tanıdığı için, bakın bu çok değerli. Bazen off the record şeyler halledilebiliyor yani arka planda. Sistem başarılı oluyor. Yine aynı şekilde Wayfair'in başına Wayfair'de uzun süre çalışmış bir insanı getirdiğimizde işlerin inanılmaz daha iyiye gittiğini gördük. Tamamen liyakat ve tecrübe aslında. Ve burada çalışana verdiğiniz para gerçekten değiyor. Çünkü siz orada belki $50.000 veya $100.000 fazla maaş veriyorsunuz. Fakat bunu hayli misliyle geri alıyorsunuz. Çünkü hesabınız büyüyor, karlılığınız artıyor ve gerçekten bir Amerika markası olabiliyorsunuz. Yine gördüğüm bariz farklardan biri şuydu. Büyük bir firmada toplantı odasına girdiğinizde o alanla alakalı master'ını, doktorasını yapmış
insanların birbiriyle konuştuğunu, tartıştığını, hipotezlerin, tezlerin havada uçuştuğunu, analiz raporlarının birbiriyle yarıştığını görüyorsunuz. Yani gerçekten bu işi bilen adamlar bir masaya oturduğu zaman inanılmaz şeyler ortaya çıkabiliyor. Fakat karşı tarafa baktığınızda amatör bir firma hiç işi bilmeyen insanlarla bir araya gelip bu firmayla rekabet etmeye çalıştığında rekabet edemiyor. Aslında online satış günümüzde bir zeka savaşına dönüşmüş durumda. Yani bir satranç oynar gibiyiz. Tamamen bir strateji savaşı bence artık. Ve bu savaşta başarılı olanlar stratejiyi en iyi kullananlar ve en liyakatli insanlar oluyor. Yine bugün size vereceğim örneklerden bir tanesi. Büyük firmalarda gördüğüm şey şu. Reklamcılıkta kesinlikle kendi fikirlerine önem vermiyorlar. Tamamen survey tabanlı. Yani insanların davranışlarına göre şekillenen reklamlar, reklam resimleri, reklam videoları görüyorum. En basitinden mesela bugün hiçbirimiz, ben dahil, bir logo seçeceğim zaman kendi sevdiğim logoyu seçerim, değil mi? Sizler de öyle yaparsınız. Ama büyük firmalar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Daha markanın logosunu bile seçerken veya değiştirirken survey yapan web sayfalarıyla çalışıyorlar. Anket firmalarıyla çalışıyorlar. Anket web siteleriyle çalışıyorlar. Birkaç tane logoyu anket firmalarına sunup gerçek insanlar üzerinde yapılan deneylerle hangisinin daha çok cana yakın geldiğini, sıcak hissettirdiğini veya insanları heyecanlandırdığını, meraklandırdığını, dikkatlerini çektiğini ölçüyorlar. Büyük bir markada şunu denemiştik biz. Firmanın logosunu değiştirmemiz gerekiyordu. Logosunu değiştirirken birkaç seçeneğimiz vardı. Biliyorsunuz Amazon insanların alışveriş yaptığı ve vakit geçirdiği bir platform. Yani insanlar orada vakit geçiriyor. Yani aslında Amazon'u çok büyük bir anket firması olarak kullanabilirsiniz. Biz ne yaptık? Birkaç tane reklam banner'ı oluşturduk. Biliyorsunuz Amazon sponsor brand reklamlarında ana sayfada belli kelimelerde siz tepede bir banner gösterebiliyorsunuz. Örnek mesela şunun gibi. Bununla birkaç tane farklı logoyu koyarak test et. Tabi bunlara biraz para harcamanız gerekiyor. 10-15 bin dolar harcamıştık biz o survey için, bu anket için. Fakat değmişti. Çünkü inanın farklı iki logo arasında inanılmaz click-through rate farkı var. Click-through rate dediğimiz şey insanların gördüğündeki tıklama oranı. Yani bir logo ile diğerinin nasıl farkı olabilir? İşte burada ortaya çıkıyor. Gerçekten de iki reklamda da her şey aynı olmasına rağmen click-through rate'leri farklıydı. İşte buna göre biz o firmada logo seçmiştik mesela. Yani logoyu seçerken aslında benim fikrimin hiçbir önemi yok. Sizin fikrinizin hiçbir önemi yok. Çünkü siz müşteri kitlesi değilsiniz. Hani matematikte bir kanun var. Büyük sayılar kanunu. Yani bir madeni parayı havaya attığınızda yazı veya tura gelme ihtimali 1/2 değil mi? 9 defa havaya attığınızda 9'da yazı gelme ihtimali var. Ama 1 milyon defa havaya attığınızda bir madeni parayı %50 yazı gelme ihtimali var, %50 tura gelme ihtimali var. Rakam arttıkça, data arttıkça daha doğru sonuç veriyor. O yüzden ben bir kişiysem Amazon'da benim yapacağım bir reklam belki 50 bin kişinin fikrini gösterecek bana. O yüzden benim fikrimin bir önemi yok aslında. Sizin fikrinizin de yok. Çünkü biz gerçek kitle değiliz. Biz bir kişiyiz. Ama siz bunu 50 bin kişiyle oturup karar verdiğinizi düşünün. Aslında bu şekilde anket yaparak siz 50 bin kişinin fikrini almış oluyorsunuz. Aynı zamanda 50 bin insanın insan davranışını test etmiş oluyorsunuz. Bu manada Amazon çok güzel bir laboratuvar aslında. Birçok insan bilmiyor bunu nasıl kullanacağını. Yine başka bir örnekte şunu söyleyebilirim. Bazı firmalar var. Bu firmalar Amazon'da ürünlerini satmak istemiyorlar. Çünkü Amazon %15 kestiği için veya diğer giderlerinden dolayı Amazon'a satmak istemiyorlar. Bu firmaların ürünleri gerçekten pahalı ürünler. Fakat Amazon'da yine de reklam yapıyorlar. Bakın burada ince bir strateji var. Bu firmalar diyorlar ki bizim markamız belli kelimelerde insanların karşısına çıkmalı. Neden? Çünkü Amazon'da insanlar bir şeyler arıyor. Amazon'da insanlar vakit geçiriyor. Explore yapıyor, araştırıyor. Orada benim sattığım ürünle alakalı anahtar kelimeyi yazdıklarında ben onların karşısına çıkmalıyım. Neden? Çünkü ben bu markette varım, bu pazarda varım, kendimi göstermeliyim. Fakat müşterinin de onun web sitesine gidip inceleyeceğini bildiği için Amazon'daki fiyatını yüksek tutuyor. Kendi web sitesindeki fiyatı düşük tutuyor. Zaten pahalı bir makine veya ürün olduğu için bu ürün insanların araştıracağını biliyor. Bakın bu da yine insan davranışlarını biliyor olmanın sonucu. Daha önce demek ki araştırılması yapılmış, sonuçlar buna göre çıkıyor. Ve o firmalar Amazon'da reklam yapıp kendi ürünlerini gösteriyorlar. Marka bilinirliklerini artırıyorlar ama sonuçta web sitesinden satış yapıyorlar. Amazon'dan yapmıyorlar veya çok az yapıyorlar. Bakın bu da bir strateji. Yani aslında Amazon reklamlarını biz insanları tanımada kullanabiliriz. Survey yaptırmakta, anket yaptırmakta kullanabiliriz. Biz marketingde insan davranışlarını anlayıp, çözümleyip ona göre aksiyonlar üretmeye çalışıyoruz. Örnek veriyorum, kahve firmalarının dönüşüm oranları sabah saatlerinde çok daha yüksek geliyor. Nedenini ben de tam bilmiyorum fakat tahmin edebiliyorum sadece. Sabahları insanlar işe gideceği zaman kahve yapmak isteyince bir bakıyorlar ki kahve bitmiş veya iş yerine gittiğinde kahve yapmak istediğinde bakıyor ki kahve bitmiş, kahve sipariş veriyor. Bu yüzden sabah saatlerinde dönüşüm oranı daha yüksek. Bu yüzden biz kahve firmalarında sabahları daha fazla bit veriyoruz. Yani açık artırmaya daha yüksek bitlerle giriyoruz ki daha çok dominasyon yapalım ana sayfada
da belli kelimelerde. Fakat tam tersi kedi maması veya köpek maması satılan firmalarda bir bakıyoruz ki conversion rate dediğimiz yani dönüşüm oranı akşam saatlerinde daha yoğun. O zaman sabahleyin boşu boşuna para harcamak yerine akşam saatlerine yoğunlaştırıyoruz. İnsan davranışları datası bunu gösteriyor. Aslında biz data science'ı kullanıyoruz bütün marketing çalışmalarında. Data science dediğimiz şey nedir? Datadan data üretmek, yani veriden veri üretmek, bu verileri birleştirmek, mesela reklam datasıyla satış datasını birleştirmek mesela. Bunları türetmek, Amazon'un, Walmart'ın, Google'ın bize vermediği dataları da kendimiz üretmek ki bunu üretebiliyoruz. Daha sonra bu büyük dataya doğru soruları sorup doğru cevapları alıp onları aksiyona geçirmek. Zaten marketing dediğimiz şey bu. İşleri, şirketleri, satışları bu şekilde büyütüyoruz aslında. Burada hedef kitlenizi tanımak önemli. Hedef kitlenizin davranışlarını biliyor olmak önemli. İnanılmaz bariz farklar ortaya çıkıyor. Siz bu farkları kullanarak insanların algılarına göre hareket ederek reklamlardaki verimliliğinizi artırabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, ben halı satan bir firmanın tüm dünyadaki Amazon reklamlarını yönetiyorum. Ama bir bakıyorum ki Amerika Amazon'daki insan davranışlarıyla Avrupa Amazon'daki, Almanya Amazon'daki, İtalya Amazon'daki, Fransa Amazon'daki, İngiltere Amazon'daki insanların davranışları kesinlikle farklı. En bariz örnek, Avrupa'daki insanlar daha kalın halı alıyorlar. Neden? Isı tasarrufu onlar için daha önemli. Onlar çevreye daha duyarlı insanlar. O yüzden halı alırken tasarruf etmeyi de düşünüyorlar. Sıcaklıktan ve soğukluktan tasarruf etmek için, izolasyon yapmak için halılarını daha kalın seçiyorlar. Fakat Amerika'da öyle bir şey yok. Amerika'da insanlar daha hızlı tüketim içerisinde. Amerika'da insanlar ortalama 6 ayda bir halılarını değiştiriyorlar. Ama Avrupa ülkelerinde o şekilde değil rakam. Hatta bazen kelimeler bile değişiyor. Amerika'da bir kategoride en çok bir kelime kullanılıyor ama Kanada'da bir bakıyorsunuz farklı bir kelime ön planda. O kelimeyle daha çok satış yapılabiliyor reklamda. Yani her ülkeye göre değişiyor, her insan kitlesine göre değişiyor. Biz marketingde başarılı olmak istiyorsak, kendi markalarımızı büyütmek istiyorsak kesinlikle marketing verilerini çok iyi kullanmamız lazım. İşte bu yüzden biz anket firmalarını kullanıyoruz, Amazon'u kullanıyoruz, diğer platformları kullanıyoruz. Biz A/B testi yapıyoruz. Marketingin belki en önemli kısımlarından biri A/B testi. Yani bir A görseli, bir de B görseli var. Bakalım 10.000 tane insan hangisine hangi tepkiyi veriyor. Hatta size başka bir örnek vereyim. Ben bir firmada A+ content dediğimiz bu description'larda A/B testi yapmıştım. Bu arada Amazon'un satıcılarına sunmuş olduğu bedava bir A/B testi var. Çoğu kişi bunu bilmiyor veya kullanmıyor. Amazon Experiment dediğimiz bir şey var. Siz bir A resmi, bir B resmi verip Amazon'a bunu test ettirebiliyorsunuz. 4 hafta, 8 hafta, 13 hafta. Bu test sonuçlarını size veriyor. İnanılmaz sonuçlar göreceksiniz yaparsanız. Ben çünkü görüyorum sürekli. Resimde yapabiliyorsunuz bunu. Title'da, yani ürün başlığında 2 farklı başlık verip deneyebiliyorsunuz veya 2 farklı A+ content dediğimiz description verip ikisinin farkını görebiliyorsunuz. Benim en son yaptığım deneylerden birinde şöyle olmuştu. Bir A+ description'da sadece ürün markasına odaklandım. Yani hep markayı ön plana çıkarttım. İşte biz böyle iyi markayız, şöyle iyi üretim yapıyoruz, böyle sağlıklı üretim yapıyoruz gibi. Diğer markada sadece ürüne odaklandım. Bu ürün şöyle iyi, böyle iyi. Bir baktım enteresan şekilde markaya odaklandığım A+ contentlerde çok daha fazla verim alınıyor. Çok daha iyi satış geliyor. Tabi burada tekrar hatırlatıyorum, datanızın büyük olması lazım. Yani bir reklama $100 verip de sonucunu değerlendiremezsiniz. Belki $10.000, belki $15.000, $20.000 vereceksiniz ki binlerce, on binlerce insan davranışları data olarak birikecek ve onları değerlendirip sonra karara varacağız. İnanılmaz sonuçlar çıkıyor. Aslında benim yaptığım işlerden biri de bu. Şirketlerdeki verimi artırmak. Benim yaptığım asıl iş marketingi kullanarak şirketleri daha da büyük şirketler haline getirmek, satışları katlamak, büyütmek, şirketleri geliştirmek, satışlarını artırmak. Dediğim gibi olay tamamen datada. Hayatımız data, reklam data demek. İnsanlar da artık her şey bir data. İnsanlar da birer data. Biliyorsunuz birçok program bizim hakkımızda datalar topluyor. Yine size enteresan bir şey anlatayım bununla alakalı. Amazon AI sistemleri şu an o kadar iyi tanıyor ki insanları. Örnek veriyorum. Bir kadının kıyafetlerinin numarasının belli bir tarih süresi içerisindeki büyümesinden dolayı o kadının hamile olup olmadığını anlıyor sistem ve hamile bir kadının organik makyaj ürünlerini alacağını bildiği için ona organik makyaj ürünleri reklamı yapmaya başlıyor. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi binlerce örnek düşünün. Yani sizin her bir hareketinizden, yaptığınız hareketten, davranışınızdan sizin bir sonraki hamlenizi tahmin edebildiği için sonuçta datalar var elinde. Size daha çok ürün satmaya çalışıyor veya pozitif bir yerden bakarsak sizin hayatınızı daha da kolaylaştırmaya çalışıyor. Videoyu şöyle kapatalım. Mutlaka reklam datalarınızı iyi analiz edin. İnsanların fikirlerini önemseyin. İnsan davranışlarına odaklanın. Bu konuda yüzlerce araştırma var ve büyük firmaların her biri bu araştırmaları çok yakından takip ediyorlar. Buna göre şekil alıyorlar ve bu firmalar sizlerin rakip firmaları. Yani sizler de aynı şekilde ürünlerinizi, görsellerinizi, contentlerinizi ve reklamlarınızı hazırlamazsanız maalesef onların arkasında kalabilirsiniz. Tekrar bir marketing videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.